Herkese merhabalar. Ben Avukat Ergün Çeliksoy. Bugün yine sizlerle çok değerli müvekkillerinden birisiyle birlikteyiz. Pelin Hanım kendisi yakın zamanda EB2 National Interest Waiver vizesinden, NIW vizesinden onay aldı. Şu an kendisi Amerika'da. Yakın zamanda da Green Card süreçlerini başlatacağız kendisinin. Ama kendisiyle birlikte EB2 National Interest Waiver vizelerini konuşacağız. Bu vizenin şartları neler? Bu vizeye kimler başvurabilir? Kimler için uygun? Vize başvuru sürecinde nelere dikkat edilmeli genel olarak? Pelin Hanım kendi tecrübesini bizimle paylaşacak ve bu vizeyi araştıran, bu vizeye başvurmak isteyen kişilere faydalı olacağını düşünüyorum. Pelin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ergül Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Artık klasikleşti ama öncelikle bir teşekkürle başlayayım. Bu videoyu kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten insanlara çok faydalı oluyor bu videoları izleyerek ki bu örneklerden biri de sizsiniz. Daha önce benim başka bir müvekkilimle çektiğim bir videoyu gördünüz ve bu süreci başlatmak istemiştiniz. Şimdi siz bu koltuktasınız ve kendi tecrübenizi insanlarla paylaşacaksınız. Eminim sizin bu videonuzu görüp evet ben de uygun olabilirim ya da bu süreci ben de başlatayım ya da bu kafasına soru işareti olan kişilere faydalı olacaktır. Ben herkes adına bir kere daha teşekkür ediyorum size bunu kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ben de herkese yardımcı olabileceğini düşündüğüm için kabul etmek istedim zaten. Çok sağ olun. Biliyorum çok yoğunsunuz. İş yerinden katılıyorsunuz şu an. Ben nokta atışı sorularla sizin deneyimlerinizi aktarmaya çalışacağım. Sohbet havasında olacak zaten. Siz yakın zamanda EB2 Nation Interest Waiver vizesinden onay almıştınız. Buna geçmeden önce siz kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Mesleğiniz ne? Tecrübeniz ne? Kısa bir özet geçebilir misiniz lütfen? Ben Pelin Ergün Karakaşlı. Ocak 2023'ten beri Amerika'dayım. Amerika öncesinde Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoramı yapmıştım tıbbi biyokimya alanında. Ancak gastroenterolojide çalışmalarımı sürdürüyordum. Reflü hastalığı üzerine çalışıyorum. İnflamasyon mekanizmaları. Buradaki hocamın daveti üzerine buraya geldim. Çok yakın konuları çalışıyorduk. Ben de okulum bana H1B vize sponsorluğu teklifinde bulununca ben de eşimin çalışma izni süreci de başlayacağı için otomatikman çok hızlı bir şekilde Green Card almak istedim. EB2 NIW ve EB1A düşünüyordum. Ama bu benim için önemli olan çok hızlı bir şekilde Premium Processing'de başvuru yapmaktı. Premium Processing'de başvuru yaptığımızda bazı sorunlar yani RFE'ler gelebileceğini de öğrendiğim için çok profesyonel bir ekiple çalışmak istedim. Birçok firmayla da görüştükten sonra zaten sizinle karar kılmıştım. Sizinle de konuştuğumuz üzere. Doğru da Böyle ilerledi sürecim. Evet. Süper oldu herhalde. Tam da istediğim gibi oldu zaten hızlıca, sorunsuz bir şekilde. RFE gelmedi sizin dosyanızda. Tam Yok, gelmedi. ben de biliyorum hani farklı vize Amerika'dasınız zaten. Farklı vize statüleriniz eşinizin durumu vardı ve bizim de çok dikkatli ve nokta atışı hareket etmemiz gerekiyordu sizin özel durumunuza göre. İyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum karşılıklı olarak. Zaten bu başvuruda da şimdi konuşacağız. Bu sadece avukat olarak evet biz büyük katkı sağladık burada. Bizim bir başarımız var ama burada bir işbirliği gerekiyor. Hem sizin katkılarınız, sizin responsif yani sürece dahil olmanız ve bizim de işbirliği halinde bu süreci yürütmeniz bence ikimizin başarısı, bizim ofisimizin sizin başarınız ekibimizle birlikte. Ben de size tekrar tekrar teşekkür ederim. Oradaki sizin işbirliklerinizle dokümanları bir an evvel bize paylaşmanız, dosyanızı review etmeniz, varsa yorumlarınız bize iletmeniz bunların hepsinin katkısı oldu. Siz Ocak 2023'ten beri Amerika'dasınız. Amerika'yı biliyorsunuz artık. Hangi eyalettesiniz? Nerede çalışıyorsunuz şu an? Ben Wisconsin'dayım. Medical College of Wisconsin'da çalışıyorum şu an postdoctoral researcher olarak. J1 vizesiyle bulunuyorum. Burada daha uzun süre bulunmak istediğimiz için de Green Card sürecine başladık zaten. Aynen Green Card. Şimdi J1'daki geçirdiğiniz süre zaten Green Card'da geçirdiğiniz süre gibi olmadığı için vatandaşlık Öyle. noktasında. Aslında Green Card'a bir an evvel geçmekte uzun vadeli Amerika'da bir kariyer inşa etme, bir hayat inşa etme noktasında zaten faydalı olacak. Peki vizeyi konuşacağız ama ben biraz genel konuları hayatta konuşmak istiyorum. Çünkü siz 1,5-2 yıldır aslında 3 yıldır hatta değil mi? Amerika'dasınız. 2,5 yıl oldu. 2,5 yıldır Amerika'dasınız. Mutlu musunuz? Amerika'da hayat nasıl gidiyor? Mutluyuz. Aslında Amerika'ya geldiğimizden beri her şey çok yolunda gitti diyebilirim. Çok iyi insanlarla karşılaştık sizin Maşallah. gibi. Gerçekten maşallah. Çünkü Türkiye'de özellikle son 3-4 yıldır çok tepetaklak gidiyordu iş yaşamımız bilhassa. Burası bence çok yeniliklere açık bir yer. Yani bir başarı elde ettiğinizde bunun hemen karşılığını görebileceğiniz bir yer. Bu yüzden eşim de ben de çok mutluyuz. Hani hayat inşa etmek için de özellikle çift olarak geliyorsanız bilhassa bir tık daha avantajlı bir yer sanırım birçok ülkeye göre.
uzak olması dışında. Ben çok mutlu oldum. Amerika'yı zaten sevdiğinizi biliyordum. Kalıcı olmak istediğinizi ama sormak istedim yine de. Pelin Hanım, siz zaten Amerika'da olduğunuz için süreçlere hakimdiniz. İşte EB1 vizesinden bahsettiniz. EB2'yi yaptık zaten, EB2 NIWC. Bu süreçte vizeyi araştırırken ben bu vizeye uygunum ya, ben bu vizeyi alabilirim noktasına nasıl geldiniz? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Yani burada aslında bu sorudaki amacım şu. İnsanlar bu vizeye uygun olup olmadığını düşünürken ona nasıl karar verecekler kabaca? Yani siz kendi üzerinizden bir özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben bu tür green card'ları İran ve Hindistan uyruklu arkadaşlarımdan öğrendim. Onlar daha kalabalık oldukları için, hani, daha hakim oluyorlar böyle konulara ve bana da bahsediyorlardı, böyle sponsorsuz green card türleri var, sen de uygunsun diye. Kendi açımdan konuşacak olursam, hani, bilimin içerisinde olduğum için, akademide olduğum için zaten fark ettim ki birçok şeyi ben kanıt olarak sunabilirim. Yani makaleler olsun, ödüller olsun, sunumlar olsun, zaten hepsi kanıtlı bir şekilde oluyor. Tam da bu tür green card'lara uygun bir şey aslında. Hı hı. Uygun olduğumu anladıktan sonra, hani, zaten doktora da olunca daha kolay oluyor. Direkt araştırmalara başladım. Tabii ki birçok kişi gibi ChatGPT'ye sordum, hani, birçok arkadaşlarıma sordum ve uygun olduğumu anladım. Zaten bir ilaç geliştirme alanında çalışıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi direkt national interest'e uygun bir alandı. Bu yüzden aslında bu yolu seçtim. Aslında biz EV1'de sanırım sizde bir Evet, değerlendirdik. Değerlendirme aynen. sürecimiz EV2'de karar kıldık. Çünkü aslında EV1A hala değerlendirilebilir. Sizin profiliniz çok güçlü bir profil kesinlikle ama son bir yılda bunu ben benimle görüşmeye gelen ilk görüşmedeki insanlara da genelde muhtemelen size de söylemişimdir. Evet, Biraz evet, söylediniz. zor maalesef son zamanlarda. Bunu da dürüstçe paylaşıyorum ki daha doğru bir strateji olsun. Hem zaman hem de maddiyat açısından insanlara. Evet. Nokta atışı ve en az riskli hareket etmeyi öneriyorum. Bazen tabii EB1A'ya başvurduğumuz, EB1A'dan onay aldığımız yine çok dosya var. Ama tabii ki kariyerinde daha ilerlemiş, daha ayakları yere basan başvurularda bunu değerlendiriyoruz. Sizinki EB2'de iyi oldu. Peki sizin yine akademi olduğu için biraz akademi üzerinde soracağım. NIW'de sizin dosyanızı hazırlarken kaç tane yayınınız vardı? Kaç tane atfınız vardı? Ne gibi belgeler kullandık? Hakemlikler, dergiler noktasında ya da herhangi bir ödül koyduk mu? Ya ben dosyaya hakimim, bunu soruyorum ama izleyenlere soruyorum ve bilgi verirseniz genel özet olarak ne gibi belgeler kullandık? Bence çok faydalı olacaktır. Başvurumu hazırlarken o esnada sanıyorum 17 ya da 18 tane makalem vardı. SCI, hani, bizim alanda PubMed'de yayınlanan makaleler daha önemli oluyor. SCI ya da SCI Expanded deniyor. Bu tür makalelerim vardı. 25'in üzerinde kongre sunumum vardı. Ödüllerim vardı çok sayıda. Ayrıca atıflarım ve kendi dergi hakemliği yaptığım makaleler vardı. Bunları sunduk. Ayrıca Türkiye'de benim hakkımda çıkmış yerel basındaki haberler vardı. Bunları da paylaştık. Bunun dışında mentörlük deneyimlerim, ve hocalarımdan benim hakkımda yazdıkları, referans mektupları ve ortak çalışmalar yaptığımız ya da yapacağımız, hocalarla aldığım bazı referans mektupları da yardımcı oldu. Bu şekildeydi Bunların başvurumuz. hepsini bir araya getirdik. Herhalde bir 600-700 sayfa bir başvuru oldu diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyor olabilirim. O çok ama bir tuğla gibi bir başvuru paketi göndermiş Genkom. Siz de tabii o başvuru sürecinde ben biraz önce söylemiştim. Bizim çalışma şeyimiz biraz işbirliği. Siz Evet. bize belgelerinizi verdiniz. Biz oturup nasıl bir strateji izlememiz lazım onu bir kurguladık. Sizle görüştük ekibimizle birlikte. Biz bu belgeleri kullanarak sizin bize verdiğiniz belgeleri başvuru dosyasını hazırladık. Başvuru paketini hazırladık. Dilekçeyi, referans mektuplarına draft edilmesinde yardımcı olduk. Yönlendirdik ve siz her aşamada bunları kontrol ederek gerektiğinde müdahaleler bulunup bize feedbackler verdiniz, geri bildirimler ve biz de onları düzelterek sonuca ulaştık. Zor bir süreç miydi? Ne kadar sürdü tüm bu işlemler? Şöyle, eğer ki hiçbir kanıtınız, yani dosyanız hazır değilse eminim çok vakit alır. Yani kendi açımızdan, avukatlar açısından değil ama bireysel açıdan çok vakit alan bir süreç aslında. Ben Türkiye'de de hani doçentliğe hazırlanırım falan diye bütün her şeyi hazır tutuyordum ve klasörlendirmiştim aslında. Sadece sizin sürecinizde böyle İngilizceye çevrilmesi gereken şeyleri halletmem gerekti ya da daha fazla kanıt sunmam gerekti. Ben kendi açımdan sanıyorum 2-3 haftada hazır etmiştim her şeyi. Zaten sizinle de anlaşmamız çok hızlı başvurma şeklindeydi. Bunu çok rica etmiştim sizden, siz de kabul etmiştiniz. Yapma başvurmuş. Böyle bir şeydi herhalde değil mi? Evet, evet. Siz, Yani aynen sizinle şöyle anlaşmıştık. Ben size bütün evraklarımı gönderdikten sonra 1 ay içerisinde başvuru yapacağız diye anlaşmıştık. Çok rica etmiştim, siz de kabul etmiştiniz. Ben size gönderdikten sonra gerçekten de 1 ay içerisinde, başvurum tamamen hazırdı. Zaten bu süreç içerisinde sürekli draft hazırlayarak bana gönderiyordunuz.
gönderiyordunuz. Ben de kontrol edip geri bildirimler yaparak size tekrar gönderiyordum. O yüzden aslında çabuk ilerledi. Yani güzel bir işbirliğimiz oldu bence. Çok teşekkür ederim. Bence çok faydalı olmuştur bu kısım. Şeyi sormak istiyorum. Sizin mesela başvurunuzda şey var ya, E-B2 başvurularında Amerika'ya sen nasıl katkı yapacaksın kısmı. Onu hatırlıyor musunuz? Nasıl bir hikayelendirme, ne önermiştik? Zaten siz şu an Amerika'da çalıştığınız için onda faydası olmuştu herhalde o kısmı yazarken. Evet. Şöyle, benim çalıştığım alan reflü ve LPR denilen boğaz reflüsü olduğu için, zaten Amerika'da çok sık görülen bir hastalık ve yani hastaların yarısı da zaten tedaviye cevap vermiyor. Mide, ilaçlarına cevap vermiyor. Alternatif bir tedavi üretiyoruz biz. Ayrıca özefagus kanserine de sebep olabiliyor. Biz bunu vurguladık. Yani Amerika'da çok sık görülen hastalıklar bunlar. Ayrıca özefagus kanseri de çok yükselişte olan bir kanser türü. Biz buna ilaç üretiyoruz. İşte benim, background'um da buna uygun. Çünkü zaten, bu alanda çalışıyordum. Bütün mekanizmalarını çalışıyordum. Bunları vurguladık özellikle. Bütün eğitim sürecim ve çalışma hayatım da aynı nokta üzerinden olduğu için zaten çok niş bir alandı. Bunu vurguladık daha çok sizinle. Ya aynen Amerika'daki sağlık sistemine katkı Evet. sağlayacağını vurgulamıştık ki zaten bizim de bu müvekkillerimizden sağlık sektöründe olan doktor olsun ya da sağlıkla ilintili, health ile ilintili alanlarda çalışan akademisyenler olsun red aldığımız herhalde dosya çok azdır ya da yoktur muhtemelen. Yani Amerika'nın çünkü şeyiyle çok örtüşüyor bu. Amerika'ya nasıl katkı yapacaksın? Ya daha ne yapayım işte yani ben bak bir tane Evet. hastalığa bir çözüm bulmaya çalışıyorum, insanlara iyi etmeye çalışıyorum gibi. Ben biraz başvuruyu konuştuk. Umarım faydalı olmuştur buraya kadar konuştuğumuz şeyler. Biraz da şey sormak istiyorum. Amerika'da bir akademisyen olmak nasıl bir duygu? Tatmin edici mi? Günlük hayatınız nasıl gidiyor? Research'ler noktasında iyi bir işbirliği var mı? Beklentinizi karşılıyor mu? Tatmin oluyor musunuz? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Çünkü çok heyecan verici. Evet. Biliyorsunuz ben de akademideydim yakın zamana kadar. Ben özlüyorum yayın yapmayı, işte research yapmayı. Benim en son güzel bir research ekibim vardı ve çok güzel araştırmalar yapmıştık işte. Raporlar yazmıştık, makaleler yazmıştık. Son kaç yıldır ben artık akademide değilim. Özlüyorum o ortamı ama sizden duymak istiyorum. Bana da böyle bir geçmişle bağlantı olacak bu. Amerika'da akademisyen olmak nasıl bir duygu? Amerika'da akademisyen olmak, yani, gerçekten güzel bir duygu. Öylesine söylemiyorum. Çünkü Türkiye ile direkt karşılaştırabilirim bunu. Türkiye'de uzun yıllar kadrosuz kaldıktan sonra, hani, artık bütün ümitlerim tükenmişti ve, hani, üzücü oluyor ve asla karşılığını göremiyorsunuz. Burada tam tersi bir durum. Çünkü tamamen farklı ve daha kaliteli bir akademik sistem var. Özellikle bilimsel alanda çalışıyorsa biri, hani, diğer alanlara çok hâkim değilim ama böyle sağlık bilimleri, fen bilimleri alanında çalışıyorsanız kesinlikle bence dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Önünüz çok açık kesinlikle. Yani tabii ki herkes ucunda faculty position, yani, hocalık düşünüyor ama bunun ayrıca alternatif birçok alanı da var. Hani hocalığa gitmese bile. Evet. İşte research scientist olabilirsiniz. Zaten endüstri çok geniş bu arada. Bütün ilaç firmaları burada. Hani bütün biyoteknoloji firmaları burada. Hı. Kesinlikle çok geniş, yani çok fazla imkan sunan bir ülke. O yüzden ben kesinlikle öneriyorum, hani, benim alanımda, yakın alanlarda çalışan birine ve kesinlikle, hani, bu alanlarda çalışıyorsanız başvurduğunuzda da olmama ihtimali çok düşük bence. Çünkü Amerika'nın eğitim sistemi çok pahalı, ve kendi ülkesinden vatandaşlar genellikle PhD yapamıyorlar, yüksek lisans çok yapamıyorlar. O yüzden yurt dışından gelen kişilere çok açlar açıkçası. Yani başvurduğunuzda olmama ihtimali bence düşük. O yüzden ben Çok bütün, bir soru soracağım izninizle bununla ilgili. Tabii ki. Muhtemelen bu videoyu kariyerin daha başında belki üniversiteden yeni mezun olmuş, doktor öğrencisi ya da yüksek lisans öğrencisi olan kişiler izleyecektir eminim. Çok değerli bir şey söylediniz. Bu kişiler mesela belki EB1A vizesi için, EB2 NIW için, Green Card için hazır değiller ya da oraya gelip bir akademik pozisyonda iş bulma noktasında belki hazırlar, belki değiller ama bu kişiler için de bir fırsat var mı? Yani bir visiting nasıl diyeyim, ziyaretçi öğrenci olarak gelip orada network yapmak, oranın bir akademik atmosferini nefes almak, solumak açısından imkanlar var mı? Siz görüyor musunuz çevrenizde? Kesinlikle var. Hani, ben tanıdığım akademisyen arkadaşlarıma, benden daha ufak olan arkadaşlarıma da çok öneriyorum. Çünkü aslında Türkiye'de de yurt dışına göndermeyi sağlayan birçok kanal var. Kendi alanımdan konuşacak olursam TÜBİTAK örneğin, projelerle ya da kendi alanları, kendi başka program kodlarıyla yurt dışına, eleman gönderebiliyorlar kısa süreli. Hı hı. Hani, insanın gerçekten bu konuda gözü açık olunca kesinlikle yapabileceğini düşünüyorum. Buraya zaten F1 öğrenci vizesi ama J1'da Research Scholar vizesi. Aynen. Hani benim daha uzun bir vizeydi ama daha kısa süreli, yani kısa projeyle gelmek isteyenlere de kısa J1'lar var. 6 ay, 9 ay, 1 Aynen. yıl bir vizelerle bile gelip Türkiye'den bir burs ayarlayarak hatta başlangıç
başlangıç noktası ya ben de şimdi biraz bildiğim için birkaç katkı yapacağım izninizle. Ya muhtemelen başlangıç noktası da şey olmalı herhalde. İngiltere için olabilir, Amerika için olabilir. Siz doktora ya da yüksek lisans öğrencisiniz ya da orada bir akademisyensiniz. Hiç Amerika'yı bilmiyorsanız direkt ben gideyim orada hayatımı kurayım demek bir seçenek tabii ki. Ama bence asıl daha güzel bir seçenek şu olabilir herhalde. Kısa süreli bir gidip Evet. orada bir bakıp işte Wisconsin ya da Texas, Kaliforniya neyse sizin için uygun mu? İmkanlar ne? İnsanlar nasıl? Kültür nasıl? Akademik kültür. Bunu herhalde daha kısa süreli bir gidip görmek yerinde iyi olur. Bunun için de orada çalışan alanınızdaki bir hoca, profesör olabilir, bir araştırmacı olabilir. Ona bir e-mail atarak sanırım durumunuzu anlattığınız bir e-maille ya böyle bir imkan var mı? Ben visiting ya ziyaretçi araştırmacı olarak geldiğimde bana bir imkan tanlar mı? O kişi belki evet derse bir sonraki adım işte öğrenci vizesi mi uygun ya da C1 mı uygun bu vizelerle gitmek. Aslında prosedür de çok zor değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ay, kesinlikle. Özellikle C1 çok basit bir vize aslında. Çünkü hani Türkiye'de biliyoruz bekleme süreleri çok fazla turist vizesi için. Herkes öyle sanıyor. Bu sürecin öyle işleyeceğini sanıyor. Ama aslında C1 vizesini yaklaşık bir ay sonrasına bulabiliyorsunuz Türkiye'de. Ve üniversite sana sponsor olduktan sonra zaten kabul etmeme imkanları neredeyse yok gibi bir şey. Hani çok Evet. ekstrem bir durum olmadığı sürece. Zaten benim mesela hocamla konuşma sürecim Nisan ayıydı. Bütün evraklarım işte ilanın açılması falan derken Haziran'a kadar bütün evraklarım geldi Amerika'dan. Temmuz'a randevumu almıştım ve Eylül'de buraya taşındık yani. Ne kadar kısa bir süreç. Yani tamamen. Hakikaten süreçte Amerika'da o işte kapıyı açtıktan sonra da aslında yani bir şekilde içeri girdikten sonra artık karşına ne çıkacağını da bilmiyorsun. Hani sen mesela belki kısa süreli gidiyorsun ama biriyle tanışıyorsun, bir projede yer alıyorsun. Senin o skill'in, yeteneğin, kualifikasyonun biri tarafından fark ediliyor ve bir projeye dahil oluyorsun. Evet. O J1 süresi uzuyor. Sonra belki diyor ki kurum ya biz sana H1B verelim bak. Evet. O sırada biraz CV'in gelişiyor. Green Card'a başvuruyorsun. Çok örnek var. Amerika'ya kısa süreli gelip bu süreçleri tamamlayıp kalıcı olacak. Eğer istek buysa bence kesinlikle bu şekilde bir genç özellikle genç olan kişiler, kariyerinin başında olan kişiler değerlendirebilirler ki ben de destekliyorum bunu bu süreci kesinlikle. Peki birçok şeyi konuştuk ama sizin gelecekteki eğer paylaşmak isterseniz kariyer planınız nedir? Amerika'da nasıl bir hayat öngörüyorsunuz? Bir sonraki adım ne bundan sonra? Ya, öncelikle çalıştığım hocamı çok seviyorum. Kendisi de İskoçyalı. Hani, benim süreçlerimden geçmiş 20 yıl kadar önce. Tamamen aynı ilerliyoruz şu an. Hocamı çok sevdiğim için bir süre daha etrafında olmak istiyorum. Zaten kendisi de beni çok desteklediği için bu postdoctoral researcher kısmım bittikten sonra research scientist olarak, pozisyonum değişecek yaklaşık 1 yıl sonra. Bu zaten süresiz bir pozisyon oluyor aslında. Tabii ki faculty position yani hocalık pozisyonlarını da, bir 2-3 yıl sonra başvurmaya başlayacağım. Yani şimdilik research scientist olarak da aynı kurumda, aynı bölümde devam etmeyi istiyorum şimdilik. Çünkü yani akademisyen olmak ya açıkçası çok para kazanacağınız bir alan değil. Yani zaten çok para kazanmak isteyen bir insan akademide durmaz dünyanın hiçbir yerinde. Hep böyle söylüyorum. Ben Yani İngiltere'de müzisyenlik yaptım. Orada da aynı. Amerika'da birçok şimdi sizler gibi akademisyen müvekkillerim var. Orada da aynı. aynen. Türkiye'de müvekkilim oluyor. Onların durumu anlattıkları kadarıyla bilmiyorum ama çok daha kötü. Para için yapılmıyor yani kesinlikle. Aynen. Ama yani esneklik güzel yani işini kendine göre ayarlayabiliyor olman, bir iş dengesini, iş ve hayat dengesini daha kolay kurabiliyorsunuz sanırım akademide. Bunu sevdiğim için akademide kalmak istiyorum. Şimdilik Wisconsin'dan da memnunuz. Hani gelecek ne gösterir? Belki daha sıcak bir yere gitmek isteriz onu bilmiyorum. Burası çok soğuk gerçekten. Yani yazın seviyorum ama kışın üzüyor biraz. Çok uzun bir kışı var. Yani şimdilik burada kalmayı düşünüyorum kurumumda. Benim sorularım bu kadar. Çok verimli, güzel bir video oldu bence. Biraz hani hem akademiyi konuştuk ki ben de özlemişim. Evet. Belki aslında yakın zamanda bana bir yayın teklifi geldi. Bir tane benim de Nottingham'da hocamdan, doktora danışmanımdan. Yoğunluktan dolayı katılamadım ve içimde ukde kaldı. Çünkü ben de zaman zaman akademide değilim ama bir makale üretmeye ya da araştırma yapmaya bir parçası olmak istiyorum. Yoğunluktan olamıyor. Çok güzel oldu. Benim için verimli bir sohbet oldu. Gerçekten zevk aldım. Son olarak Amerika'ya gelmek isteyen hem meslektaşlarınız olabilir hem bu vizeleri araştıran kişiler olabilir. Genç öğrenciler, yüksek lisans doktora öğrencileri olabilir. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu süreçle ilgili, Amerika ile ilgili, akademiyle ilgili sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya kendi alanımdan konuşacak olursam benden daha genç arkadaşlarıma daha multidisipliner alanlara yönelmelerini öneriyorum. Çünkü bu her zaman sizin kapılarınızı açıyor. Yani daha multidisipliner alanlarda olursanız. Ya örneğin herkes kanser çalışıyor ama 2 bilim dalının buluştuğu noktalarda çalışmak size çok kapı açıyor. Bana da böyle oldu hayatım boyunca. Bunu öneririm ve bence bir bursa başvurmak için ya da Green Card'a
aslında başvurmak için bile asla geç değil. Yani eğer bütçesi el veriyorsa insan. Türkiye'de biraz daha zor oluyor tabii bu ama Amerika'ya geldikten sonra bence kanıtlayabileceğiniz şeyler varsa bilim alanında özellikle bence geç değil. Yani bekledikçe süreç uzuyor. Bunu fark ettim ben de. Şöyle bir şey var. Ben şunu görüyorum herkeste. Sizde olmadı tabii çünkü siz doçentlik dosyanızı hazırladığınız için hemen biz başvuruyu da çok hızlı hazırladık ama birçok kişide şöyle bir şey oluyor. Bu vizelerin farkında değil bir şekilde. Mesela siz Evet. dediğim ben işte Pakistanlı, Hindistanlı Evet, İranlı arkadaş. arkadaşlarımla, İranlı arkadaşlarımdan duydum dediniz. Zaten Amerika'dasınız. Şimdi Türkiye'de yurt dışına gitmek istese bile insanlar başlangıç noktası ne? İki, insanlarda şu oluyor. Geliyor ama kariyeri kurgusunda hiçbir zaman ben bugün Amerika'da bir yetenek vizesine başvururum diye düşünmediği için buna yönelik bir çalışma yapmamış. Belki birçok Evet. fırsat çıkmış karşısına. İşte ödül alabileceği bir fırsat çıkmış. Onu önceliklememiş ya da bir yere bir panelist olarak çağrılmış, önceliklememiş gibi. Ya da bir söyleşi davet almış ama yoğunluktan gerek yok. Hani ben zaten işimi çok iyi Kesinlikle. yapıyorum. Böyle çok örnekler var. Ben bir ilk görüşme yaptığımızda anlattığımda vizeleri ya aslında bak böyle bir şey vardı yapmadım. Böyle bir şey vardı kaçırdım oluyor. Diyorum ki sakin. Bu vizeyi yeni öğreniyorsun. Yani doğal. Kariyerini buna göre kurgulamadın. Ama biraz daha kariyerinin başında olan insanlar eğer duyarlarsa, bu videoyu izlerlerse bence şöyle yapmaları lazım. Eğer bir günün birinde ben Amerika, İngiltere'ye giderim düşüncesi varsa birazcık kariyerini inşa ederken bu vizeler için neler aranıyor? Ne gibi kriterler var? Alanında lider olduğumu ya da potansiyel lider olduğumu nasıl gösterebilirim? Nasıl ön plana çıkabilirim? Kendimi nasıl pazarlayabilirim? Evet, Hani biraz kesinlikle öyle. ya akademide bile olsanız kişisel PR'ınızı nasıl yapacaksınız? Buna yönelik bence bir kurgu olmalı ki diğer akademik kariyeriniz ilerlerken günün birinde o gün geldiğinde böyle çünkü bu vizeler 10 yıl sonra da devam edecek. 20 yıl Evet. sonra da devam edecek. Sizin dediğiniz gibi bitmiyor. Yani biten bir şey değil bu yani. Yıllardır olan bir şey ve devam edecek. Belki daha farklı vizeler olacak ileride. O yüzden herhalde bence biraz bunu farkına vararak bir kişisel PR ajandası olmalı insanın diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Ya, kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de unuttum bunu aslında. Sizinle konuşmadan önce bunu kesin söyleyeyim diyordum. Çünkü Türkiye'de yaptığınız şeylerin bir karşılığı olacağına inanmıyorsunuz. Aslında kendiniz de bu volunteering esasına dayalı şeyler örneğin ya da işte yaptığınız konuşmalar, işte düzenlediğiniz bir toplantı, yani kendi alanınızda yaptığınız her şey aslında sizin PR'ınız dediğiniz gibi. Hani ben bunları yapıyordum ama sadece gönüllülük esasına dayalı olduğu için yapıyordum, sevdiğim için ya da network'ümü geliştirmek için yaptığım şeylerdi bunlar. Ve bunların Türkiye'de hiçbir karşılığı yok ne yazık ki akademide. CV'me koymama bile gerek olmayan birçok şeyin aslında bu NIW dosyamı hazırlarken kendime en son baktım ve wow Pelin neler yapmışsın dedim ama ben bunun Ve farkında değildim. bak biz başladığımızda ben size şey demiştim. Sizin için önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir şey olsa bile her şeyi biz görmek istiyoruz demiştik. Evet. Çünkü öyle yani çok küçük yaptığın bir şey bile vizede öyle bir noktaya denk geliyor ki yani o şeyi kurguyu kurmamızda yardımcı oluyor. Sizin dediğiniz gibi gönüllülük esasına dayalı biraz yaptığımız rutin işlerin dışında yapacağımız şeyler belki yaşadığımız ülkede ya Türkiye olabilir ya da başka bir yer tam karşılık bulmasa bile Amerika vizelerinde İngiltere'ye başvurduğum vizelerde de İngiltere Global Talent vizesindeki biz orada da çok fazla iş yapıyoruz. Bunlar yaptığın bir yayından daha değerli hale geliyor. Yani zaten diyelim Kesinlikle. bir yayının var. 30 tane yayın olduğunda o seni atıyorum 20 yayının var. 30 yayının oldu. Buradan alıp buraya çıkarmıyor o. Değil mi? Yani Evet. 20 yayının 30 yayın çok farklı oluşturmayacak. Ama 20 yayının var. Sen bir konferans organize etmişsin. 20 yayının var. Public speak yapmışsın. 20 yayının var. Gitmişsin. Örnek veriyorum lise öğrencilerine sağlıklı bir şekilde teknoloji nasıl kullanılır seminer Evet. vermişsin. İnanılmaz daha çok faydası var bunun. Yani kesinlikle. Yani kesinlikle öyle. Bunlara çok dikkat etmelerini öneririm yurt dışı düşünen herhangi biri için. Bunu akıllı hareket etmek lazım bence. Günün birinde bugün olmasa bile ileride ben belki yurt dışı düşünürüm diyorsanız kariyerinizde başarılısınız, profesyonel bir meslek icra ediyorsunuz. Bu akademi olabilir, finans olabilir, bambaşka dijital teknoloji olabilir, bambaşka sektör olabilir. Yaptığınız rutin işlerin dışında kişisel PR'da işinize yarayacak başka şeyler yapmanız lazım. Buna yurt dışında çok değer veriliyor, önem veriliyor. Kesinlikle. Günlük rutin yaptığınız işleri zaten herkes yapıyor. Yani sen çevrene baktın, ofiste arkadaşına baktın, akademisyensin bir meslektaşına baktın. Senin ondan ayırt edici özelliğin ne? Daha iyi dergide yayın yapmak olabilir tabii ki ama onun yapmadığı ya da başkalarının yapmadığı daha başka şeyler yaptığınızda bunlar çok daha değerli oluyor ki
Pelin Hanım zaten çok güzel özetledi o kısmı. Amerika'da peki şeyi soracağım. Türkiye'deki akademisyenliği de biliyorsunuz. Amerika'da da farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen insanlar da var. Bak Hindistan dediniz, İran dediniz. Belki muhtemelen Asya'dan gelen akademisyen arkadaşlarınız da olabilir. Bilmiyorum. Çok yaygın olduğu için söylüyorum. Evet. Amerika'da mesela insanlar nasıl? Günlük rutinleri sadece akademi odaklı mı gidiyor yoksa gerçekten akademinin dışında bizim saydığımız gibi farklı inisiyatifler, farklı işlerle de insanlar uğraşıyor mu? Yani, burada öncelikle, yabancılar, yani, Amerika vatandaşı olmayan kişiler ve Amerika vatandaşlarını, karşılaştırabilirim öncelikle. Bizim avantajımız bence yabancılar olarak çok daha fazla çalışıyor olmamız. Yani, 5'ten 4'ten 5'ten sonra bile çalışıyoruz ve bu bence bir artı. Tabii ki özel hayat açısından bir artı değil ama, yani, yabancısın zaten ve bir tık fazla çalışman gerekiyor bence. Öyle olduğunu hissediyorsun. Gerekmiyor ama Belki ama birazcık kapatmak için önce ilk başlarda diyeyim, hayata entegre olma açısından da, biraz bir tık fazla çalışman gerekiyor ilk başlarda. Yani Amerikalılar özel hayatlarına çok daha dikkat ediyorlar. Hani, iş saati sonrası iş konuşmak istemezler. Hani, daha günlük yaşıyorlar, güzel yaşıyorlar. Buna da zamanla biz de entegre oluyoruz yani. Hani, Türk vatandaşları olarak biraz daha çabuk entegre olabilen insanlarız da diğer milletlere göre gördüğüm kadarıyla. Belki bunda daha az, sayıda bulunuyor olmamız da var. Hani, örneğin Hindistan vatandaşları, Çin vatandaşları onlar daha fazla ve daha kendi içlerinde yaşıyorlar. Çok entegre olamıyorlar bizim kadar hızlı ama bence uluslararası bir alanda çalışmak çok avantajlı bir şey. Daha lokal bir yerde çalışmaktansa. Arkadaşlık açısından, hani, görüşecek insan bulma açısından asla bir sorun yaşanmıyor bence. Böyle çeşitliliğin olduğu yerler güzel. Amerika'da öyle bir yer. Akademide olmanın bir avantajı da şey, dünyanın aşağı yukarı neresine gidersen git muhtemelen anlaşacağın insanı buluyorsun. Evet. Hani Hindistan'dan da gelse, Çin'den de gelse, İran'dan da gelse aşağı yukarı seninle entelektüel seviyesi çok farklı olmuyor. Aynen. Bir farklı olabilir ama entelektüel olarak hani o sınırını bilme, dengeyi gütme noktasında bence ya bilmiyorum benim için önemli. Yok, yok, kesinlikle öyle. Aynen. O noktada büyük bir avantaj. Hani mesela Türkiye'den kalktın geldin, akademide çalışıyorsun. Kültür şoku çok yaşamazsın bence. Ya zorlandığın ya da kolay bulduğun şeyler olur ama büyük bir saygısızlık yaşamazsan büyük bir ırkçılık yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, İstisnai örnekler vardır. İstisnai örnekleri bir kenara bırakıyorum. Çünkü zaten akademi çok kozmopolit yani evet. İngiltere'de de öyle, Amerika'da da öyle. Gittiğinde kozmopolit bir ortam. Herkes zaten yoğun ve Hı hı. hatta ekip olarak çalıştığında da ortak amaca çalıştığın çok örnek oluyor. Collaboration yapıyorsun. Belki birden fazla kişiyle yayın Evet. çıkarıyorsun, proje yürütüyorsun. O yüzden akademi daha güzel. Bir yeni bir ülkeye gittiğinde başlangıç noktası olarak hani hem ortam yapma olsun hem de diğer dışarıda yaşayacağın bir takım zorlukları bir nebze olsun daha az yaşayacağın bir ortam gibi geliyor bana. Evet, kesinlikle öyle. Ayrıca siz Türkiye-Amerika akademi farkını sormuştunuz. Şunu söylemeyi unuttum. Hani bu da tam yerine denk geldi. Mesela ben Türkiye'de, hani PhD'liyim ve bunun farkını çok anlamıyordum. Çünkü Türkiye'de bir eşdeğeri yok. Hani çok bilinmiyor. Yani öğrenci gibi düşünüyor hâlâ ama burada herkes Doktor Ergün, Doktor Ergün diyor ve ben doktor değilim gibi oluyorum ama aslında öyleyim. Onların karşısında bilim insanı olmak çok ekstrem bir durum. Tanıştığım kaç kişi böyle inanamıyorum gerçekten bilim insanı mısın falan diye çok şaşırıyorlar mesela. Hani, burada statünüz aslında çok farklı oluyor. Akademinin şansı bu bence. Yani etrafınızda sizin gibi insanlar var. Siz biraz önce söylediniz. Zaten doktora yapmak çok zor bir şey. Evet. Bugün doktora hangi bilim dalında yaparsa yapsın birisi hayatının 4, 5, 6 yılını belki duruma göre ya buna adıyor. Yani ben de doktora yaptım. 4 yıl. Birinci önceliğin senin doktora. Laboratuvar falan yok ama biz bazen ben ofisime kapanıp 8 saat, 9 saat hiç iletişim kurmadan yazıyorum ya da okuyorum, araştırıyorum. Bu çok büyük bir emek. Herkesin verebileceği bir şey değil. İyi bir üniversitede, iyi bir kurumda doktora yapıyorsun. Türkiye'de olabilir, yurt dışında olabilir. Evet, Türkiye'de öyle. çok güzel üniversiteler var. Ben bu konuda bir ayrım yapmıyorum. Bunun kıymetinin bilindiği bir yerde olmak çok değerli. Yani İngiltere'de bunun yine Amerika'da aynı. Sen bir kere doktorayı tamamladığında aslında bir şey kanıtlamış oluyorsun. Bireysel olarak independent bir şekilde uzun soluklu bir projeyi tek başına götürebileceğini kanıtlıyorsun. Bu bir rüştünü ispat etmektir ya. Evet. Rüştünü akademide ispat ediyorsun. Ondan sonra sana para da veriyor. Funding de veriyor. Bak bu projeyi ya da günü geldiğinde sen bunu talep edebiliyorsun. Bir kurum diyelim bir funding veriyor research yap diye. Ona proposal gönderip evet ben bunu yapabilirim dediğinde zaten yapabileceğini daha önce göstermiş oluyorsun. Evet. Amerika'da bunun daha fazla takdir görmesi, Türkiye'de görmemesi ne yorum yapmayacağım ben.
Evet, evet, öyle. Amerika kesinlikle sizi pohpohluyor yani. O güzel. O pohpohlama ama güzel bir şey. Yani en azından Çok bir şey çünkü bir emek koyuyorsun, commitment koyuyorsun ve sonuçlandırıyorsun. Onun karşılığını en azından bunu anlayan, bilen, daha önce yapmış kişilerden bile olsa bunun önemini sana gösterilmesi çok değerli bir şey. Motive edici bir şey Evet, ki bir sonraki kesinlikle. adıma hareket edebilesin, değil mi? Bence. Evet, kesinlikle öyle. Katılıyorum size. Neyse biz bu muhabbet uzayacak. Belki ileride farklı şekilde bu sohbeti ikinci bir videoyla taçlandırırız. Tabii ki. Aynen bakarız. Şey çok değerliydi. Gerçekten Türkiye'den buraya gelmek isteyen özellikle kariyerinin başında olan kişiler için verdiğiniz tavsiyeler. Vize başvuru sürecindeki tavsiyeleriniz için de yine teşekkür ederim. Bence çok değerli. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hem vizeyle ilgili hem de genel Amerika'daki hayat ve akademiyle ilgili son kez. Eklemek istediğim bir şey yok. Yani zaten sizi bulduğum için mutluyum. Hani bu yolda birlikte ilerlediğimiz için. Eğer ki kendilerine güveniyorsa insanlar çok da zaten doktora ya da yüksek lisans yaptıktan sonra çok da bir şey kanıtlamaya gerek olmuyor. Hani böyle iyi insanlarla çalışarak, CV'lerini güzel inşa ederek bu yolda başarılı olacaklarına inanıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Davetiniz için de tekrardan teşekkür ederim. Amerika'ya gelmek istiyorsanız kariyeriniz ne aşamada olursa olsun birinci tavsiyemiz bu videodan seçeneklerinizi araştırmanız. İkinci tavsiyemiz kısa süreli de olsa Amerika'ya gelme imkanınız varsa bunları araştırmanız. Üçüncü tavsiyem eğer bir gün Amerika'ya gelirim diyorsanız buna göre bir kişisel PR çalışması yapmanız. Eğer halihazırda EB1A olağanüstü yetenek vizesi ya da EB2 National Interest Waiver vizesini araştırıyorsanız bu videoya denk geldiyseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Biz bu alanda çok fazla kişiye yardımcı olduk. Pelin Hanım da bunlardan biriydi. Güncel ve detaylı bir CV'nizi bize gönderirseniz ücretsiz ön değerlendirme yapıyoruz ve gerçekçi bir şekilde tüm risklerini ve olumlu olumsuz yönlerini değerlendirerek sizin için bir Amerika yol haritası çiziyoruz. Eğer bu vizeye uygunsanız ve bizimle çalışırsanız mümkün olan en kısa sürede en doğru adımlar atarak başvurunuzu hazırlıyoruz ve süreci başından sonuna kadar birlikte yürütüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.